Değerli arkadaşlar, bugünkü videomuz Hazreti Ayşe'nin Hazreti Peygamber'le evlendiği zaman kaç yaşında olduğuna dair tarihi bazı anekdotlardan hareketle bazı açıklamalarda bulunmaktır. Son dönemde özellikle Hazreti Peygamber'le ilgili kötü cümleler sarf eden, olumsuz konuşmak isteyenler büyük oranda Hazreti Peygamber'in küçük yaşta olan biriyle evlendiğini dile getirerek onu itibarsızlaştırmaya çalışmakta veya onun kötü biri olduğu veya getirdiği mesajın dolaylı olarak kötü olduğunu vurgulama maksadıyla sıkça dile getirdikleri bir husustur. Öncelikle bir şeyin iyi veya kötü olması, bir şeyin ahlaklı veya ahlaksız olması, yani ahlaki prensiplere uygun olup olmaması kendi içinde iki farklı kategoride değerlendirilebilir. Öncelikle ahlak veya iyi veya kötü dediğimiz hususlar evrensel olan bazı şeyler olabileceği gibi dönemsel, kültürel, zamansal olarak da değerlendirilen bazı hususlar olabilmektedir. Yani bir şeyin kötü olması her dönemde, her mekanda, her devlette, her toplumda kötü olabilir. Bazı şeyler de topluma, döneme, çağa göre farklılık arz edebilir. Dolayısıyla bir şeyin iyi veya kötü olduğuna dair vurgumuz öncelikle o iyi veya kötü dediğimiz şeyin evrensel mi, kültürel mi olduğuna dair bir bakış açısına sahip olmamız gerekir. Örneğin birini öldürmek, hırsızlık yapmak gibi bazı şeyler bütün toplumlarda kötü veya yanlış görülürken her dönem yanlış veya kötü dediğimiz bazı hususların değiştiğine de şahit olmaktayız. Bir kadının veya bir erkeğin evlendiği yaşının ne olduğuna dair düşünce de dönemsel, kültürel bir durumdur. Yani tarihi vesikalara baktığımız zaman, farklı dönemlerde konuyla ilgili incelemelerde bulunduğumuz zaman evlilik yaşının zamanla değiştiği, farklı kültürlerde, farklı toplumlarda farklı yaş gruplarının, farklı yaşların tahdit edildiği, sınırlandırıldığı söylenebilir. Bir şeyin iyi veya kötü olmasına dair algımız, evrensel olan bazı hususlarda söz konusu olabileceği gibi kültürel, dönemsel, zamana göre değişen bazı hususlarda da gündeme gelebilir. Bugün demokrasi kutsallaştırılır, demokrasinin çok önemli bir şey olduğu vurgulanır. Fakat geçmiş filozoflar içinde demokrasinin en kötü uygulama biçimi olduğuna dair pek çok açıklama buluruz. Yine günümüzde kadın hakları gibi modernitenin tabu haline getirdiği bazı hususlar mevcut iken tarihte Schopenhauer başta olmak üzere farklı hukuk sistemlerinde günümüzde mevcut olmayan farklı bazı hukuki kuralların, prensiplerin mevcut olduğunu müşahede ederiz. Aynı şekilde kölelik günümüzde çok kötü bir şey olarak algılanırken Aristo gibi, Platon gibi kendi döneminin ve dünyada gelmiş geçmiş en büyük filozoflardan kabul edilen bazı insanların köleliği doğal bir şey, tabii bir şey olarak algıladıklarına dair pek çok açıklama buluruz. Dolayısıyla bu büyük bilim adamlarının, filozofların belli bazı konulardaki düşünceleri günümüzün şartlarına uygun olmadığı için onları itibarsızlaştırma adına bunları kullanmamız ne kadar etik, ahlaki değilse Hazreti Peygamberle ilgili de bu minvalde gündeme gelen bazı hususlarda ahlaki değildir ve etik değildir. Bütün dönemlerde söz konusu olsa da modern dönemde sıkça gördüğümüz bir husus, akademiyada dahi sıkça müşahede edilen husus, insanların yaşadığı dönemi mutlaklaştırıp bütün tarihi bu bağlamda değerlendirmesidir. Halbuki bilimsel olarak yapılan bu yorumlar bilimsel olmanın ötesinde anakronizm dediğimiz kendi zamanını, dönemini mutlaklaştırıp tarihi yargılamak anlamına gelir ki bunları bilimsel bir veri olarak kabul etmemiz pek mümkün değildir. Özellikle insanların kendi yaşadıkları çağı mutlaklaştırıp tarihi yargılamaları doğru değildir. Bugün doğru kabul ettiğimiz pek çok hususun 100 yıl sonra, 200 yıl sonra yanlışlanacağını, bunların ahlaki olarak da pek uygun görülmeyeceğini şimdiden
ifade etmemiz gerekir, kabul etmemiz gerekir. Zira bugünün şartlarında kabul ettiğimiz, doğru bulduğumuz bazı hususlar 100 yıl ve 200 yıl evvel yanlış kabul edilebiliyordu. Yani biz bugünün şartlarında geçmişi yargıladığımız gibi gelecek dönemde yaşayan insanlar da günümüzün şartlarında kabul ettiğimiz pek çok hususu yargılayacaklar, onun yanlış olduğunu ifade edecekler. Fakat bilimsel olarak baktığımız zaman bu anakronizmden başka bir şey değildir. Yani bunu bilimsel bir veri, rasyonel bir veri olarak kabul etmemiz doğru değildir. Kadınların evlilik yaşına temas etmeden önce nikah akdiyle günümüzde evlilik denilen, yani o cinsel ilişki bağlamında gündeme gelen husus aynı şeydir. Öncelikle nikah akdiyle cinsel ilişki farklı şeylerdir. Bunları tamamen birbirinden ayırmamız gerekir. Bundan 50-100 yıl evvel dahi çocukların beşik kertmesi adı altında nikah akitlerinin kıyıldığını biliyoruz. Fakat o çocukların cinsel ilişkiye girdiğini düşünmemiz veya söylememiz mümkün değildir. Yani nikah akdi başka bir şeydir, cinsel ilişki başka bir şeydir. Nikah akdi dediğimiz o günün şartlarında, kültüründe insanların akrabalık bağını kurması veya farklı pek çok siyasi nedenden dolayı insanların bu tür akitler kurmasıdır. Zaman zaman nikah akdi kurulmasına rağmen aralarında asla cinsel ilişki, asla birliktelik olmayan pek çok hususta mevzu bahis edilir. Kadınların veya erkeklerin kaç yaşlarında evleneceğine dair geçmiş hukuki metinler incelendiği zaman Hristiyanlıkta büyük oranda kızlar için 12, erkekler için 14. Yahudilikte kızlar için 12, erkekler için 13. Yeni kilise hukukunda kızlar için 14, erkekler için 16. Eski Roma hukukunda kızlar için 12, erkekler için 14. Eski İngiliz hukukunda da kızlar için 12, erkekler için 14. Fransız ihtilalinde dahi kızlar için 12 iken 13'e, erkekler için 14 iken 15'e çıkarıldığını görüyoruz. Yani geçmiş hukuk sistemlerine baktığımız zaman aşağı yukarı kızlar için 12, erkekler için de 13 veya 14 gibi bir yaş sınırının geldiğini müşahede etmekteyiz. Bunun temel nedeni de o yaşların hem kızlar için hem erkekler için buluğ çağı olmasıdır. Yani diğer bir ifadeyle geçmiş dönemlerde, kültürlerde, toplumlarda ve hukuk sistemlerinde erkek ve kadının evliliği için büyük oranda buluğ çağı kabul edilmiştir. Müslümanların yaşadığı toplumlarda da, yani orta çağda diyelim, nikah akdi daha erken kıyılabilse de bizim cinsellik dediğimiz, beraber yaşamak dediğimiz hususlar buluğ çağından sonraya tekabül etmektedir. Yani erkek ve kadının evliliği için, yani cinsel ilişki ve beraber yaşayabilmesi için buluğ çağı bir sınır olarak kabul edilir. Aynı şekilde Cumhuriyet döneminde de kız ve erkeklerin evlilik yaşının değiştiğini görüyoruz. Yani Osmanlı'nın son döneminde kız ve erkekler için 17-18 yaşlar belirtilirken 1938'de henüz Atatürk dahi hayattayken kızlar için 15, erkekler için 17 yaş sınırının getirildiğini görüyoruz. Yani diğer bir ifadeyle kız ve erkeklerin yaşlarına dair yapılan sınırlandırmalar, tahditler büyük oranda o günün şartlarında, o günün dünyasındaki ihtiyaçlara binaen verilmiş kararlardır. Hazreti Ayşe, Hazreti Peygamberle evlenirken kaç yaşındaydı? Yaygın olan bazı rivayetlerde Hazreti Ayşe evlenirken, yani nikah akdi yapılırken 6 yaşında, beraber yaşamaya başladıklarında ise 9 yaşında olduğuna dair bazı rivayetler var. Fakat buradaki rakamların kesin olup olmadığı tartışmaya açıktır. Çünkü bunun aksini ifade eden elimizde farklı bazı rivayetler de mevcuttur. Öncelikle şunu ifade etmemiz gerekir. Eski dönemde birinin kaç yılında doğduğu ve buna dair bir kayıt söz konusu değildi. Yani bundan 1500 yıl evvel evlenen Hazreti Ayşe'nin yaşı bir yana, yakın tarihte dedelerimizin, ninelerimizin dahi kaç yaşında olduğuna dair elimizde pek bir bilgi mevcut değildir. Resmi kayıtlara baktığımız zaman dedemin ninemden 4-5 yıl daha küçük olduğunu müşahede etmekteyiz.
Yani dedemin kaç yaşında olduğunu biz bilmediğimiz gibi dedemin kendisi de bilmemektedir. Dolayısıyla 1500 yıl evvel yaşayan Hazreti Ayşe veya başka birinin kendi yaşını net şekilde bilmesi mümkün değil. Doğum tarihini boş verelim. Hazreti Ayşe'nin vefat tarihi dahi net değildir. Vefat tarihine dair 3 farklı tarih ifade edilir. Bu sadece Hazreti Ayşe ile de ilgili değil. Sahabilerin vefatlarıyla da ilgili ciddi bazı problemler söz konusu. Aynı şey Hazreti Peygamber'in doğumuyla ilgilidir. Yani doğum tarihi 571 mi, 570 mi, 569 mu? Buna dair farklı bilgiler, farklı tarihler söz konusudur. Dolayısıyla birinin kaç yaşında evlendiğine dair bilgi ve tarihlere ihtiyatla yaklaşmamız gerekir. Hazreti Ayşe'nin 6 yaşından nikahının kıyıldığı, 9 yaşına Hazreti Peygamber'le beraber yaşadığına dair bilgiler o günün kültür ve tarihiyle beraber değerlendirildiğinde bazı sıkıntılar söz konusudur. Zira o günün dünyasına buluğ çağına erdikten sonra insanların yaşının hesap edildiğine dair bir kültürün de mevcut olduğu ifade edilir. Dolayısıyla Hazreti Ayşe'nin 6 tabirini buluğ çağına erdikten sonraki 6, yani 9'lu yaşlarda şayet buluğ çağına ermişse 6'ya eklediğimiz zaman 15 yaşında nikah akdinin kıyıldığı, 18 yaşında da Hazreti Peygamberle beraber yaşamaya başladığını söyleyebiliriz. Doğrusu bunu destekleyen elimizde pek çok rivayet ve veri de mevcuttur. Öncelikle bu rivayetlere baktığımız zaman Hazreti Ayşe'nin ablası olan Hazreti Esma'nın Hazreti Ayşe'den 10 yıl büyük olduğunu görüyoruz. Hicret ettiği zaman Hazreti Esma'nın 27 yaşında olduğuna dair elimizde tarihi kayıtlar mevcut. Hazreti Esma Medine'ye hicret ederken 27 yaşında ise Hazreti Ayşe de o sırada 17 yaşında. Hazreti Peygamberle beraber yaşaması hicretten 1 yıl veya 2 yıl sonra olduğuna göre Hazreti Ayşe'nin Hazreti Peygamberle beraber yaşaması onun 18 veya 19'lu yaşlarına tekabül eder. Aynı şekilde Hazreti Ayşe babasının Habeşistan'a hicret etmek üzere yola çıktığını ve Hazreti Peygamber'in kendi evlerine sıkça geldiğine dair bazı bilgiler aktarmakta ve bu bilgileri müşahede ettiğini ifade etmektedir. Habeşistan'a hicret nübüvvetin 5. yılında olduğuna göre Hazreti Ayşe de bu yaşlarda bu olayı hatırlıyorsa aşağı yukarı en az 4-5 yaşlarında olmalıdır. Nübüvvetin 5. yılında 4-5 yaşlarında ise nübüvvetin başında doğmuş olması gerekir. Bu hesaba göre de Hazreti Peygamber Mekke'de 13 yıl kaldığı için Medine hicret ettiği zaman 13 yaşında, Hazreti Peygamberle beraber yaşaması da 14 veya 15'li yaşlara tekabül eder. Yine bazı rivayetlerde Hazreti Peygamber'in Miraç hadisi başta olmak üzere bazı ayetlerle ilgili Hazreti Ayşe bilgi vermektedir. Yani kendisi çocukken bu ayetlerin indiğine dair bazı anekdotlar aktarmaktadır. O ayetlerin de nüzul tarihine baktığımız zaman aynı şekilde Hazreti Ayşe'nin peygamberle evliliği aşağı yukarı 15'li 18'li yaşlara tekabül ettiğini söyleyebiliriz. Bunun da ötesinden Hazreti Ayşe, Hazreti Peygamberle evlenmeden önce bazı rivayetlerde Cübeyr bin Mut'im ile nişanlıydı. İbn Sad'ın aktardığı bir rivayette nikah akdi dahi yapılmıştı. Tabii ki Hazreti Ebubekir Müslüman olduğu için, Hazreti Peygamber'e eşlik ettiği için babası müşrik olan Cübeyr'in bu nikah akdini veya bu nişanı feshettiği ve Hazreti Ayşe ile olan bu ilişkiyi bitirdiğine dair bilgiler mevcuttur. Eğer Hazreti Ayşe, Hazreti Peygamber'den önce zaten nişanlanmış veya nikah akdi yapılmışsa zaten Hazreti Ayşe'nin evlilik çağına geldiği, Hazreti Peygamber'den önce de bu yollara tevessül edildi. Fakat o nikah akdinin veya o nikahın feshedilmesiyle beraber Hazreti Peygamber'in önce onunla nikah akdi yaptığı, peşinden 3 yıl kadar sonra onunla beraber yaşamaya başladığını söyleyebiliriz. Bütün bunların ötesinde Hazreti Peygamber'in küçük yaşlarda biriyle evlendiğini ifade edenler onun şehvetperest biri olduğunu ifade etmeye çalışırlar. Öncelikle Hazreti Peygamber'in hayatına baktığımız zaman 25'li yaşlarda ilk evliliğini yapmış. Eşi vefat edene kadar başkasıyla evlenmemiş. Eşi de kendisinden
daha yaşlı olduğu, bazı rivayetlerde 3, bazı rivayetlerde 15 yıl daha büyük olan bir kadınla, dul bir kadınla evlenen Hazreti Peygamber'in şehvetperest olduğunu söylemek pek uygun değildir. Ki Hazreti Hatice vefat ettikten sonra da yaptığı evliliğe baktığımız zaman Hazreti Sevde ile evlenir. Hazreti Sevde de dul bir kadın, 5 çocuklu dul bir kadındır. Aynı şekilde peygamber olan, toplum nezdinde saygın olan bir insanın o günün şartlarında da düşündüğümüz zaman genç kızlarla evlenmesi gayet makul idi. Fakat kendisi Hazreti Sevde ile evlenir. Diğer evlendiği kadınlara baktığımız zaman dul ve çocuklu kadınlardır. Dolayısıyla böyle bir insanın özellikle 53 yaşına kadar tek eşli şekilde devam eden, eşi vefat ettiği zaman o yılı hüzün yılı kabul eden bir zatın şehvetperest olduğunu, şehvet düşkün olduğunu söylemek tutarlı değil ve bilimsel de değil. Hazreti Peygamber yaşadığı dönemde onu seven sevmeyen her insanın emin kabul ettiği, güvenilir kabul ettiği, ahlaklı kabul ettiği, mala, dünyaya, paraya asla tamah etmedi. Ölene kadar en fakir insan gibi yaşamaya gayret etti. Zaman zaman evinde günlerce yemek yemedi. Ya düzgün yemek yiyemedi. Kurma, su ve benzeri şeylerle aynen yaşadığı toplumda olduğu gibi açlıkla sınanan bir zattan bahsediyoruz. Dolayısıyla bu insanı sevelim, sevmeyelim. İslam'a inanalım, inanmayalım. Bu insan dürüst, kaliteli, vefat edene kadar dahi erdemli, peygamber gibi yaşayan bir zattır. Nitekim Hristiyan olan Vata, Muhammed peygamber miydi diye sorulduğu zaman o bir peygamber gibi yaşadı. Kanaatimce peygamberdir dediğine şahit oluyoruz. Dolayısıyla Hazreti Peygamber'in hayatında günümüzde insanların tamah ettiği dünyevi pek çok meseleye asla meyletmedi, erdemli bir hayat yaşadığı, erdemi hayat tarzı edindiğini söylememiz ve bundan dolayı da kendisine saygı ve sevgiyle yaklaşmamız gerektiği kanaatindeyim. Son olarak linç kültüründen de bahsetmemiz gerekir. Elbette günümüzde insanlar fikirlerini açıkça ifade edebilmeliler. Hiçbir insan düşüncesinden veya fikrinden dolayı kanaatimce soruşturma geçirmemeli. Ancak fikrinde birini aşağılama, birine iftira atma, bel altı gibi bazı açıklamalarda bulunma durumunda soruşturma geçirmesi mümkündür. Fakat bunun haricinde insanların siyasi, dini veya din karşıtı gibi düşüncelerini akademik bir zeminde, bilimsel bir zeminde rahatlıkla savunması, dile getirmesi büyük bir zenginliktir diye düşünüyorum. Dolayısıyla bugün İslam karşıtı olarak konuşan ama bunu bilimsel bir zeminde, erdemden, ahlaktan, etikten taviz vermeden tutarlı, bilimsel, kendince bilimsel bir zeminde ele alan insanların doğrudan soruşturma geçirmeleri kanaatimce doğru değildir. Bugün onlara yapıldığı zaman birileri sevinirse yarın aynı şey size yapıldığı zaman başkaları da sevinecektir. Dolayısıyla fikri olarak insanların kendi düşüncelerini açıkça ifade etmeleri, İslam'a ister inanıyor ister inanmıyor fark etmez. Her insanın hakarete, iftiraya bulaşmadan düşüncesini açıkça ve açık yüreklilikle ifade etmesi gerekir.